Evet, gördüğünüz araba taksi. Fabio beni demin bıraktı. Şimdi yalnız başıma başladım yürüyüşüme. Girişe 20 dakika varmış. Buradan dümdüz devam edeceğim. Burada yürüyüş rotalarını numara olarak herkes biliyor. İsimleri zor olduğu için işte PR18, PR18, PR9 falan filan böyle farklı farklı yürüyüş rotaları var. Benim şu anki yaptığımda PR9, Caldera Verde. Söylemeye çalışıyorum ama Portekizce çok zor. Biraz Polonyaca ya da Rusça gibi geliyor kulağa böyle. Hatta bazı kelimeler İspanyolca'ya benziyor olsa bile dinlediğiniz zaman bunu anlayamıyorsunuz. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar. Girişe varmak üzereyim galiba. 20 dakikadaydı Fabio. Oradan sonra da 3-4 saat sürebilir. 4-5 saat. 45'te dönmüş olmam gerekiyor. Ve girişe geldim. Şimdi şuradan başladım ben demin. Buradan şu kısa mesafeyi yürüdüm. Şu an bu bayrağın olduğu yerdeyim. Böyle 13 kilometre devam edeceğim. Caldera de Inverno'ya kadar. Yani şelalenin olduğu yere kadar devam edeceğim. Fabio ile öyle anlaştık. Sonra bir bütün yolu geri yürüyeceğim. Sonra oradan beni gelip alacak. Bu da işte Madeira'nın tarihi evleri. Yani bu şekilde yapılıyor. Okay. Girişte sadece bir şöyle ödüyorsunuz. Bakın ileride bir aile çocuklu tatil için geliyorlar ve orada yürüyüş yapıyorlar çocuklarıyla birlikte. Çok güzel değil mi? Ailecek yürüyüş yapıyorlar dağlarda. Bence harika bir şey. Bunu ailecek yapmak. Her çocuk da bunu kabul edemez bence. Benim yeğenlerim herhalde 1 kilometre sonra ben yoruldum. Gidemiyorum. Ama bence bunu alıştırmak çocuklara çok güzel bir şey. Çocuk yaşta hem doğayla iç içe olmayı öğreniyorlar hem yürüyüş yapmasını. Aslında sevdiriyorsunuz yürüyüş yapmayı çocuklara böylelikle. Ve ileride bunun zorluğunu yaşamazlar. Tabii eğer ki yürüyüş yapmayı seviyorsanız. Dağların kenarlarından sular akıyor. Böyle dikkat etmek gerekiyor. Bakın yan taraf uçurum. Kalabalıktan kaçıyorum. Şurada bir şelale var. Bir şelale. Aralarından geçtim hemen. Çünkü yoksa birazdan patika yolunda yürürken imkansız olur. Kocaman bir grup. Arayı birazcık açayım. Yollarda kalabalık olur diyorlardı da. Gerçekten öyleymiş. Buradaki gördüğünüz bir su kanalı. Zamanında yapılmış. Tarihi bir su kanalı. Patika yolları hep böyle dar ilerliyor. O yüzden insanların yanından geçmesi de bayağı zorlaşıyor bazen. Akan su devam ediyor böyle dağın etrafına ve tertemiz. Bakalım ne kadar soğuk. Yetişemiyorum da. Buz gibi vallahi. Buradaki o su kanalı da bayağı bir derinleşti. Yani bayağı dikkat etmek gerekiyor yürürken. Buraya düştünüz mü çıkması zordur eminim. Yürüdüğüm yol bayağı dar. Güneş açtı sonunda. Harita yolunda aynen bayağı 6-7 tane şelale var. O yüzden böyle birçok yolda yürürken şelalelere rastlıyorsunuz. En sondaki de büyük şelale Caldera Verde. Oraya doğru gidiyorum. Saat 11 falan. Bakın burada da tarih yazıyor. 1938'de yapılmış. Evet. Tünelin olduğu yere geldik. Tüneller falan da varmış burada.
Bayağı da karanlık. Gördünüz mü? Demin ailecek çoluk çocuk gelmişler. Kafalarını fenerleri yapıştırmışlar. Aslında bence de zor ya. Her çocuk yapamaz böyle yollardan yürümeyi, cesaret edemez. Çocuk yaşta bunları öğretiyorlar onlara. Etrafını böyle tellerle sağlam bayağı. Evet, şimdi yine bir başka bir tünele geldim. Buradan geçeceğim. Kafanıza dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bayağı bir alçak. Yine başka bir tünelden geçiyorum şu an. Harika manzarası var. Bakın burada heyelan olmuş galiba. Dağda bir kayma olup şuradan görünüyor. Bütün ağaçlar kökleriyle birlikte. Büyük ihtimalle fazla yağmur yağmadan falan olmuştu. Ay tehlikeli olabiliyor yani böyle yürüyüşler. Her neyse. Çabucak geçeyim burada. Bu hiç hoşuma gitmedi. Puco Aireiro'da o yüzden kapalı. Çünkü çok fazla yağmur yağmadan orada dağlarda heyelanlar oluşmuş. İşte yer kaymaları falan, toprak kaymasından dolayı orası şu an kapalı. O yüzden alternatif yürüyüş rotası yapmıştım zaten ilk izlemiş olduğunuz o videoda. Galiba geldik. Yani geldim herhalde. Ben niye sürekli topluluk halinde gidiyormuşum gibi anlatıyorum bilmiyorum. Şuraya bak, kocaman bir kanyon gibi etrafı çevrili. Tam şu arkada galiba şelale. Tehlikeliymiş. Dikkat etmek lazım. Dün de bana hostelde tanıştım. Polonyalı bir adam. Burada suyun içinde yüzerken arkadaşının üzerine heyelan olmuş ve o zaman insanlar içinde yüzüyormuş suyu. Ve çoğu insanların kolları, bacakları anında ampute olmuş. Ve bazıları tabii sonradan ampute edilmiş. Bütün o kayalıklar kollarına ve başlarına düşmüş. 2 kişi o zaman hayatını kaybetmiş. Belli olmuyor tabii ne olacağı. Allah korusun. En son gittiğim Costa Rica'daydı. La Fortuna. Harika görünüyor. Şimdi bir mola vereceğim. Yanıma yiyecek bir şeyler almıştım. Bir şeyler yiyip sonra geri tekrar aynı yolu geri döneceğim. Fabio da gelip beni alacak başladığım noktada. Güzel bir rotaydı. Tehlikeli olabiliyor çünkü çok dardı yollar. Bir önceki yaptığım yürüyüş yolu çok daha farklıydı rotası. Denizin kenarındaydı. Burası da daha böyle dağların içinden ilerledi. Şimdi birazcık burada dinlenip burada olmanın keyfini çıkarıp devam edeceğim. Tekrar geri döneceğim kasabaya, Porto de Cruz'a. Ay, buz gibi. Oh. Bakalım burada ne varmış. Bir içeri girelim. Adanın haritası. Burada farklı farklı yürüyüş rotaları sergileniyor. Benim yapmış olduğum yürüyüş rotası şuydu. Görüyorsunuz birçok böyle yürüyüş rotaları var.
Yap bitmez. Tuvalete gideyim, bir kahve alayım. Sonra 20 dakikalık yolum kaldı. Evet, trekkingimden geldim. Sonra duşumu aldım güzel. Hostelde bu akşam hep birlikte hamburger yiyeceğim. Ve size buranın Madeira'nın popüler içeceğini göstermek istiyorum. İçkisini daha doğrusu. Daha çok meyve suyu gibi görünüyor aslında. This drink is that like from Madeira or from Portugal? From Madeira. From Madeira. Originally from Madeira. Do you mind if I film you? Buradaki çalışan arkadaşımız Rosa. No, hola, 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 hola. It's a different, Yeah, it's with right? actually the A. So in Portuguese, we don't say hola like in Spanish. We say hola. Hola. Oh no. Hola. Hola, hola, hola. Hayrola gibi. You can also say oi. 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 Yeah, some people when I was hiking, they were like saying something. Oi. I was like, what are they saying? Oi? Oi. Oi. It's like hello. Oi. It's like hoy in Yeah. Dutch. We say hoy. Oi. Yeah, oi. Without the But H. this is more used in Brazil than here, but we use it as well. Hola. 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 So Yeah. this is poncha with... Yes. Well, this is lemon, and this is a mix between lemon and orange. Ah, okay, mix. This is what we call regional, and this is pescador, translated Oh. to fisherman. This was the most common for fishermen to take to the ocean when they Oh, were really? fishing. And rum, this is like rum from Yeah. Madeira. Yes. Madeira'nın içkisi rum. Okay, You 50%. 50%, but also you have the 40%. 40, okay. Yeah. Even though %40 it's alkol strong. var içinde. Bayağı sert bir içecek aslında. Bunu böyle küçük bir bardağa koyuyorlar. And you serve this always with a little glass, right? Yes. I think I had it when I was in Funchal. Oh yeah. İşte bu bardakta Yeah. servis ediliyor. Bayağı küçük bakın. It's very very little. small. Yeah. Okay. Traditionally, this glass was traditionally it was for wine. Yeah. Okay. Şarap bardağı olarak da kullanılıyormuş daha önceden. O minik bardak. Cuma günleri de pizza akşamı. Ama ben o zaman burada olmayacağım maalesef. Evet, demin göstermedim. Tam gelecektim, bana tadına bakmak ister misin dedi ve gayet çok güzel yapılmış. Şimdi dışarı çıkacağım birazcık. Ola. Ola değil, ola. Şuraya bakın ya, yaz geldi. Şubat ayında şu tipime bakın. Kışlık ceketlerden sonra bunu asla beklemiyordum yani. Buraya gelince böyle olacağını. Sadece tanıştığım arkadaşlar surf yapmaya geldi buraya. Onları izlemek istiyorum aslında. Birazcık size etrafı göstermek istiyorum. Kasaba çok küçük. Herkes birbirini tanıyor. Buradan geçiliyor galiba. Bakalım nerede hosteldeki arkadaşlarım? Biri Kanadalı, öteki Alman, bir de İsviçre'den. Evet. Burada herkes surf yapıyor. Bayağı da kalabalık. Ben de şuraya oturayım. Güzel. Oh. Ya keyifli ya.